Bölüm 2. Kantar'daki gurur. Ertesi gün ikindi vakti. Çay alım yerinin önü ana baba günüydü. Traktör römorkları, sırtlarında devasa küfelerle bekleyen kadınlar ve yorgunluktan gerilmiş yüzler, rutubetli havanın içine karışan o yoğun, ekşimsi taze çay kokusuyla birleşiyordu. Kantar'ın demir sesi insanların bağırışlarına karışıyordu. Halil, sarı kamyonunu alım yerinin hemen karşısındaki toprak alana yolu yarı yarıya kapatacak şekilde umursamazca park etti. Aslında bugün kereste fabrikasında işi vardı, patronu bekliyordu ama onun umurunda bile değildi. Dünden beri gözünün önünden o yağmur altındaki dik bakışlar ve rüzgarda savrulan bordo şal gitmiyordu. Kamyonun kapısına yaslanıp sigarasını yaktı. Gözlerini kısarak kalabalığın içinde o rengi aradı. Çok geçmeden buldu da. Zeynep, kantar kuyruğunun en sonundaydı. Sırtındaki küfe boyunu aşıyordu. Ağırlıktan omuzları çökmüştü. Ama başı hala düne benzer bir diklikle havadaydı. Halil, sigarasından derin bir nefes çekip ağır adımlarla kalabalığın arasına karıştı. Onu uzaktan izlemek yetmiyordu. Zeynep'in sırası geldiğinde küfeyi büyük bir zorlukla kantara devirdi. Çay eksperi elindeki deftere bıkkın bir ifadeyle bakıp çayların arasını eliyle eşeledi. "Kızım bu nedir?" dedi eksper kaba bir sesle. "Bunun yarısı kart yaprak, çalı çırpı. 20 kilo fire kesiyorum bundan." Zeynep'in gözleri irileşti. Yorgunluktan solgunlaşmış yüzüne bir anda kan hücum etti. "Ne firesi abi? Yapma Allah aşkına. Gözün kör mü? Boncuk gibi çay işte. Sabahtan beri yağmur yedik o yamaçta. Emeğimizle oynama." Eksper elini tersiyle savurdu. "Uzatma kızım, arkada sıra var. 20 kilo fire, işine gelirse. Hadi çekil şuradan." Zeynep tam ağzını açıp bir şey söyleyecekken arkasından uzanan kalın damarlı bir kol eksperin önündeki tartı defterine sertçe indi. Defterin sayfaları hışırtıyla ezildi. "Kız ne diyorsa o," dedi kalın tehditkar bir ses. "Kantarda ne yazıyorsa noktası virgülüne onu geçeceksin deftere." Zeynep hızla arkasını döndü. Sarı kamyonun şoförü, dünkü o saygısız adam tam arkasındaydı. Yakımı Zeynep'in nefesini kesecek kadardı. Adamın üzerinden mazot ve tütün kokusu geliyordu. Eksper ayağa kalktı. "Sen kimsin hemşerim? İşimize ne karışıyorsun?" Halil ellerini cebine soktu. Hafifçe öne eğilip eksperin gözlerinin içine baktı. Gözlerindeki o deli ateş şimdi tekinsiz bir parıltıya dönüşmüştü. "Ben Halil, keresteci Halil. Şimdi sen o deftere fire falan yazmadan şu hesabı kapatıyorsun. Yoksa o kantarı senin başına geçiririm. Anladın mı beni?" Ortalığa buz gibi bir sessizlik çöktü. Etraftakiler bir adım geri çekilmişti. Eksper, Halil'in gözlerindeki o kaybedecek hiçbir şeyi olmayan adam deliliğini görünce yutkundu. Sessizce deftere tam kiloyu yazdı, makbuzu kesti ve masaya bıraktı. Halil, zafer kazanmış bir edayla hafifçe gülümsedi. Omzunun üzerinden Zeynep'e baktı. Teşekkür ya da minnet bekliyordu. Ama karşılaştığı şey alev alev yanan ela gözlerdi. Zeynep masadaki makbuzu hızla çekip aldı, boş küfesini sırtına vurdu. Halil'in yüzüne bile bakmadan yürüyüp gitti. Halil şaşkındı. Birkaç uzun adımda ona yetişip kolunu tuttu. Bir teşekkür bile yok mu yaban gülü? Zeynep kolunu hızla çekip kurtardı. Öyle bir öfkeyle bakıyordu ki Halil bir an geri adım atmak istedi. "Senden yardım isteyen oldu mu?" diye tısladı Zeynep. "Ben kendi hakkımı savunurum, kimseye ihtiyacım yok. Dağ başındaki eşkıyalar gibi adamın üstüne yürüyüp beni herkese rezil ettin. Sen kendini ne sanıyorsun?" Halil'in gülümsemesi silindi. İlk defa bir kadın ona bu kadar ters, bu kadar fütursuzca davranıyordu. Ve işin garibi, bu durum Halil'in içindeki o ateşi körüklemekten başka bir işe yaramamıştı. "Senin adın Zeynep değil, inat olmalıymış," dedi Halil. Sesinde belli belirsiz bir hayranlık vardı. "Senin adın da Bela," dedi Zeynep. Arkasını dönüp uzaklaşırken rüzgar yine bordo şalını savurdu. Halil kalabalığın ortasında öylece durup onun gidişini izledi. Dudaklarının kenarına çarpık bir gülümseme yerleşti. "Bela," diye mırıldandı kendi kendine. "İyi, belan olayım o zaman."